Sevgili KYLC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Bu videoda yine gündelik hayatta çok fazla işinize yarayacak bir malzeme yapacağız. Ve bu malzemeyi yaparken de straforun hiç bilmediğiniz bir özelliğinden faydalanacağız. Şimdi straforun bu özelliğini gördüğünüzde şaşıracaksınız. Diyeceksiniz ki vay be, strafordan bu da mı yapılıyormuş ya da bu da mı oluyormuş diye kendi kendinize söyleneceksiniz. Buna emin olabilirsiniz. Ve bu tekniği öğrendikten sonra da straforun kırıntısını dahi atmayacaksınız. Çünkü bu teknik her zaman her yerde mükemmel derecede işinize yarayacak bir teknik olacak. Ve bunun için bize neler lazım? Onlardan bahsedeyim. Bolca strafor atığı diyelim, parçası diyelim, fazlalığı diyelim. Bolca bize strafor lazım olacak arkadaşlar. Kirli, temiz hiç fark etmez. Bu şekilde eski, kırıntı, kırık dökük straforlarınızı biriktiriyorsunuz ve bunları atmıyorsunuz ki bu teknikte kullanacaksınız. Bolca bize strafor parçası lazım olacak. Biraz selülozik tiner lazım olacak ve bir karışım hazırlayacağımız için bu karışımı hazırlamakta kullanacağımız cam ya da metal, plastik olmaz arkadaşlar. Cam ya da metal bir karıştırıcı kutu lazım. Ben burada siz görebilirsiniz diye cam bardak kullanacağım. Ve bunları karıştırmak için de herhangi bir malzeme lazım olacak arkadaşlar bize. Gördüğünüz gibi ben burada eski kötü bir tornavidamı kullanacağım. Neyse, şimdi hemen işleme başlayalım. Çünkü çok fazla merak ettiğinizi biliyorum. Fakat işleme başlamadan önce her zamanki gibi küçük bir sponsorluk reklamımız var. Önce onu izleyelim. Daha sonra da videomuzun kalan kısmına geçelim. JLC PCB firması, gördüğünüz gibi arkadaşlar, çok profesyonel baskı devreler yapabilen bir baskı devre firması. Bu adamlar 5 tane 10 santime 10 santim kadar PCB'yi 2 dolara basıyorlar sevgili arkadaşlar. Eğer siz de tasarladığınız, çizdiğiniz baskı devreleri profesyonel olarak bastırmak istiyorsanız JLC PCB firmasıyla çalışabilirsiniz arkadaşlar. JLC PCB'nin linki aşağıda açıklamalar kısmında olacak. Linke tıklayıp o link üzerinden siteye çizdiğiniz baskı devrelerin Gerber dosyasını yükledikten sonra siparişinizi dört dörtlük bir şekilde JLC PCB firmasına verebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, sponsorluk videomuzu izledikten sonra şimdi strafordan yapacağımız bu güzel tekniğe geçebiliriz. Bakın, selülozik tinerimizi bir miktar ihtiyacımız kadar, tekniği öğrendikten sonra ihtiyacınızı da bileceksiniz tabii. İhtiyacınız kadar, dediğim gibi cam bardak herhangi bir kaba dolduruyorsunuz. Tabii ben bu selülozik tineri devamlı işlerimde kullandığım için birazcık kirli, ama kirli olmasının bizim için bir önemi yok. Tabii bazı işlerinizde temiz olması da gerekebilir. Straforların da temiz olması gerekebilir. Siz ona göre tercihinizi yapabilirsiniz. Ama genelde kirli, temiz fark etmiyor. Kullanılmış, kullanılmamış fark etmiyor. Gördüğünüz gibi eski bir strafor parçası arkadaşlar. Şimdi bu strafor parçalarını bu selülozik tinerin içerisine atıyoruz. Ve gördüğünüz gibi selülozik tinerin içerisinde bu strafor parçası yavaş yavaş erimeye başlıyor. Evet arkadaşlar, atıyorsunuz ve eritiyorsunuz. Bu strafor parçaları kendiliğinden burada eriyecek. Sizin istediğiniz kıvama gelinceye kadar bu strafor parçalarından atıyorsunuz arkadaşlar içine. Bastırabilirsiniz elinizle şöyle veya karıştıracağınız malzemeyle. Babam, bir şey söyleyebilir miyim? Efendim yavrucuğum? Sen dikkat et de, yani elini belki zehirleyebilirsin. Yok babacığım, selülozik tiner uçucudur. Koklamak, uzun süre koklamak zarar verebilir ama elimize, tenimize, cildimize, tabi hassas ciltler hariç, kolay kolay zarar verecek bir malzeme değil. Uçar gider. Zaten selülozik tiner çok uçucudur. Birkaç dakika sonra uçacaktır. Bir şey kalmayacaktır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi straforlar bu tinerin içerisinde eriyor. Hemen şu karıştırıcı malzememizle daha da eritebiliriz onu. Gördüğünüz gibi koyduğumuz straforlar tinerin içerisinde eridi ve böyle bir kıvam aldı arkadaşlar. Şimdi iyice eriteceğiz biz bunu, straforları bunun içerisinde iyice çözünecek tinerin içinde.
Evet, biraz da şu büyük straforlardan koyalım. Evet, bu daha kolay eriyor. Gördüğünüz gibi. Büyük tanecikleri, büyük parçacıklar olduğu için olsa gerek. Gördüğünüz gibi hemen eriyor arkadaşlar. Evet, birazcık dışarıya taşırdık ama olsun, sıkıntı değil. Tiner zaten uçar gider arkadaşlar. Babam, ben de bir yapabilir miyim? İçine atabilirsin. Evet. İyice şimdi bu tinerin içerisinde ben elimi vuruyorum ama siz elinizi vurmayın sevgili dostlar. Elinizi vurmadan karıştırıcı malzemenizle yapabilirsiniz. Evet, at oğlum içine. Çok kötü kokuyormuş Tamam, baba. kamera. Evet, gördüğünüz gibi bu malzemeler strafor tinerin içerisinde eriyor sevgili dostlar ve bize çok faydalı bir malzeme çıkacak neticede bu karışımdan. Evet arkadaşlar, devam edelim. Şu dökülen tineri sağa sola bulaşmadan bir sileyim. Evet, parçalarınızı tinerin içerisine atmaya devam ediyoruz. İhtiyacımız nispetinde selülozik tiner yanıcıdır arkadaşlar. Dikkat edin lütfen. Tiner ve bu tür malzemelere yanıcı malzemelerle, yani sigarayla, ateşle, çakmakla yaklaşmıyorsunuz. Hemen parlayıp hemen alev alırlar. Onun için bu tür işleri yaparken çok dikkatli olmakta fayda var. Kesinlikle tinere ve bu tür kimyevi maddelere ateşle yaklaşmıyoruz. Baba, Efendim baba? şimdi elimize ne vitamini geçti? Yani ne karışım geçti? Şimdi yapıştırıcı yapacağız babacığım. Ha, Bunda bir yapıştırıcı olacak. ben de bir tane Dur. daha koyayım. Koy.
Tamam. Hadi yeter şimdi baba. Tamam mı güzel oldu? Tamam, hadi bakalım. Evet sevgili arkadaşlar, bu yaptığınız karışım kesinlikle elinize yapışmayacak bir karışım gördüğünüz gibi. Neticede böyle bir plastik slime gibi bir şey. Hani çocukların oynadığı bu slime var ya, aynı onun gibi bir malzeme çıktı neticede. Bu malzemeyi işte herhangi bir nesnenin deliğini kapatmada, mesela bir patlak bidonunuz varsa veya delik bir tenekeniz veya bu tür... Ne yapıyorsun oğlum? Niye gülüyorsun? Ha? Söylesene ya. Patlak bidon dedin. Patlak bidon mu dedim? Don dedin ya. Patlak bidon dedim oğlum, don değil. Bu malzemenin güzelliği nedir biliyor musunuz? Bunun içerisindeki tiner uçuştuğunda ortaya sert bir plastik malzeme çıkması. İşte bu slime benzeri malzemeyle siz bazı tamir, onarım işlerinizde bu malzemeyle atıyorum bir bidonun patlağını, bir tenekenin deliğini veya atıyorum bir vida deliği açacağınız yüzeydeki deformasyon neticesinde onun içerisine doldurup daha sonra sertleştikten sonra orada tekrar deliğinizi kılavuzda açıp kullanabileceğiniz bir malzeme ortaya çıkıyor. Ya da bir Gördüğünüz şekil gibi. yapabiliriz değil mi bununla? Sonrası kuruyup yani Evet. o şekilimiz olabilir. Veya oğlumun hayal gücü, bakın ne kadar güzel, buna bir şekil verip o şekil donduktan sonra sizin istediğiniz şekilde kalabilir. Siz de bu şeklin üzerinde istediğiniz her türlü oynamayı yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde o malzemeyi işleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tekrar tinerin içine atacağım ve bakalım bu tür bir malzemeyi kullanabileceğiniz bir tamir malzemesi var mı ona bakayım. Ondan sonra da söylediğim işlemi gerçekleştirelim sevgili dostlar. Bu kutuyu hatırlarsanız havadan su üreten bir malzeme yapmıştık. Onun kutusu bu. Eğer bu tür videolara ilginiz varsa kesinlikle kanalımızı incelemenizi tavsiye ederim. Çok fazla bu tür uygulamalara denk gelebilirsiniz. Kesinlikle işinize yarayacak videolarımız var. Onun için kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Ve bu arada bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. İşte bu bidonda mesela bazı delikler falan açmıştık gördüğünüz gibi. Hemen şu kısımlarda. İşte mesela bu gibi delikleri atıyorum kapatmak istiyorsunuz. Ama nasıl bir malzemeyle kapatacaksınız bilemiyorsunuz. İşte bu gibi yerlerde arkadaşlar strafordan hazırlayacağınız bu slime benzeri malzemeyle hemen bu delikleri güzelce kapatabilirsiniz sevgili dostlar. Şöyle ikiye bölelim. Evet, bu şekilde kapattıktan sonra malzemeyi kurumaya bırakıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kurusun. Hep birlikte nasıl bir şekil almış onu görelim. Onu göstereyim sizlere. Siz de hayal gücünün nispetinde bu tür tamir, onarım işlerinizde straforu plastik benzeri yumuşak bir malzeme haline getirip onaracağınız yere uyguladıktan sonra donmaya bırakıyorsunuz. Ve donduktan sonra mükemmel mukavemette, mükemmel sertlikte bir malzeme ile karşılaşıyorsunuz. Şimdi isterseniz donmasını bekleyelim, kurumasını bekleyelim. Ondan sonra da malzemeyi tekrar inceleyelim. Evet sevgili arkadaşlar, videonun bu kısmına evdeki atölyemden devam edeceğiz. Videonun ilk kısmını normaldeki çalışma atölyemde çekmiştik. Fakat kuruma işlemi orada yetişmedi. Onun için işi eve taşımak zorunda kaldım ve evdeki atölyemden sizlere strafonun kuruduktan sonraki plastikleşmiş halini göstermek için videoya buradan devam ediyorum. Şimdi bakın, bu videonun ikinci kısmında hazırladığımız top şekline getirdiğimiz straforun kurumuş hali arkadaşlar. Bakın neredeyse taşlaşmış vaziyette, görüyor musunuz? Neredeyse taşlaşmış vaziyette, o derece sert ve ezilme falan kesinlikle yapmıyor. Bakın basıyorum tırnağımla, kesinlikle yapmıyor. Bu plastik malzemeyi istediğiniz yerde işte
kullanıp yumuşakken bu slime halindeyken yapıp daha sonra isterseniz tıraşlayıp istediğiniz forma getirebiliyorsunuz. Şu da videonun ilk kısmında yaptığımız kutunun hani deliklerini kapatalım öylesine bir plastik işlem yapalım bakalım diye yaptığım kısım. Bakın burası da son derece sert halde, gördüğünüz gibi plastik sertleşmiş ve iki taraftan da yapışmış vaziyette arkadaşlar. Kesinlikle bırakacak gibi gözükmüyor. Sadece şu kısımlar plastiğe, tabi burada kaynayacak bir durum olmadığı için buradan zorlarsak muhtemelen bu plastik parça kırılacak. Fakat o delik kısmı, şunlar birbirine yapıştığı için, artık kaynadığı için deliklerdeki o plastik haline gelmiş strafor kaynadığı için oralara bir şey olmayacak. Fakat buradan kaldırırsan, zorlarsan tabi bu kırılır ki plastiği de zorlarsan kırılır. Onun için buradan kaldırmıyorum. Ama siz bu yaptığımız malzemenin özünü, işini görün bakın. Gördünüz mü? Ne kadar güzel bir onarım malzemesi oldu. Hayal gücünüze bağlı. Yani isterseniz bu tür kırık plastiklerinizi onarabilirsiniz. İsterseniz bu top haline getirip işte bir yerleri doldurmada, bir yerleri kapatmada, daha sonra ne bileyim orayı tıraşlayıp düzgün bir hale getirmede strafordan yaptığınız ve sertleştiğinde taş gibi olan bu yapıştırıcı malzemeyi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet sevgili Kaya'LC kanalı takipçileri, bu videomuzda buraya kadar. Yeni bir şey öğretmenin mutluluğuyla videomuza son veriyoruz. Bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi duyan arkadaşlarım hala kanalımıza abone olmamışlarsa lütfen kanalımızı takip etsinler ve kanalımıza abone olup bildirimlerini açsınlar. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu konuyla ilgili de yapabileceğimiz hayal gücünüze bağlı şeyler olursa lütfen ve yorumlar kısmında katılımınızı bekliyorum. Yorumlara lütfen aklınıza gelen fikirleri yazmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.